23 sene boyunca ne yaptınız Türkiye'de? Ben orada çalıştım. Vallahi yemekler çok güzel görünüyor. Buyurun size Özbek mutfağından yemekler. Et haşlama bildiğiniz. Daha önce yemediğim bir şey görürsem onu tatmak istiyorum, denemek istiyorum. Haşlama, yani et haşlama ama buna Özbek çorbası diyorlar. Bunu zaten bir önceki videoda denemiştim. Bir tane daha deneyeceğim abladan. Bildiğiniz vallahi Kayseri yağlamasına çok benziyor. 3 farklı yemek yedim burada. Kilosu kaç abi bunun? Bu Özbek pilavı. Köpüklü, tadı biraya benziyor. Bildiğiniz sokak lezzetleri videosu oldu arkadaşlar bu. Herkese selamlar, sevgiler. Ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Özbekistan'ın Taşkent şehrindeyim, başkentteyim. İkinci videodayız. Bu videoda sabah pazarına gidiyoruz. Buranın büyük bir pazarı varmış Taşkent'in. Sabah pazarı çok kalabalık oluyormuş. Gidelim insanların arasına karışalım, yemekler yiyelim, bir şeyler yiyelim. Bakalım değişik bir şey yiyecek miyiz bu videoda? Ben de çok merak ediyorum. Çok kalabalık bir pazarmış. Serinin en sevilen pazarı. Haydi gidelim Özbekistan'ın kültürünü, bu şehrin kültürünü, insanlarını daha yakından görelim, tanıyalım. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Sabah sabah kendimi bu pazara attım. Şu gördüğünüz Çorsu pazarı, kubbeli olan. Burası Çorsu pazarı olarak geçiyor. Oradan girmedim, buradan girdim. Buradan geçerken burayı gördüm. Merak ettim burayı, sabah sabah bir geleyim dedim, bir şeyler yiyelim, insanların arasına, kalabalığın arasına karışalım dedim. Günlük yaşamı göreyim dedim. Burada neler satılıyor, neler var, yemekler neler. Açım da, çok açım. Şuradan gidelim. Hep kuru yemişler var, fiyatlar, etiket falan yok. Etiket olsa fiyatları da göstereceğim sizlere. Etiket gördüğümde fiyatları da size söylerim. Türk lirasıyla kıyaslarız onu. Bakalım buradaki fiyatlar nasıl? Özbekistan Orta Asya'nın en ucuz ülkesi diyorlar. Öyle mi değil mi? Öğreneceğiz bu videoda. Ucuzluk olarak pazarlar arkadaşlar, yerel halkın dediğim gibi alışveriş yaptığı, yerel halkın geçim kaynağını buradan sağladığı bir pazar. O yüzden pazarlar güzeldir. Yani ben pazarları seviyorum. İnsanlarla kaynaşabiliyorsunuz, bir şeyler tadabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent arkadaşlar. Buraya ben dün geldim. Çok yoruldum, yani yorgundum. Bir önceki videoyu izleyenleriniz görmüştür. Buraya girişimi çektim. Buraya girişimi gösterdim sizlere. Özbekistan'a giriş videosuydu o önceki video. Onu izleyebilirsiniz. Onu izlemediyseniz ilk videoyu izleyebilirsiniz. Taşkent'te gezilecek yerler de var. Gezeceğiz, beraber keşfedeceğiz, beraber yaşayacağız. Bakalım bu ülke. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi, Allah şükür. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Evet. Hangi bölgesinden? Türkiye'nin Gaziantep, biliyor musunuz? Gaziantep'te. Aha. Çok sevindim. İsminiz Burada nedir? 23 sene yaşadım. 23 sene boyunca ne yaptınız Evet. Türkiye'de? Ben orada çalıştım. Çalıştınız. Ne iş Evet. yaptınız? Ana baktım. Ben profesyonel pedagog psikolog. Çocuk baktım. Çocuk baktınız. Aydın Doğan diye evde çalıştım ben ilk önce. Nerede? Aydın Doğan diye evde. Sonra ana baktım. Şöyle çocuk baktım. En sona geldim. Evet, Kaç yaşında gittiniz Türkiye'ye? Ben Türkiye'ye 23 yaşımda gittim. 23. Şimdi 70 yaşındayım. 24-25 sene orada oldum. 21 sene oldunuz Bu orada. benim damatım. Evet. Durumum. Bak torunlarım var burada. Maşallah. Evet, bu benim torunum. Evet, Kızım da evet. kızı, torunum. Hepsi orada mı? Evet, Balçılar'da. Siz burada tek misiniz? Yok, hayır, benim burada çoluğum çocuğum var, eşim var. Burada da var çocuğunuz. Aha, Orada kaç kızınız var? Burada tek kızım var. Bir tane kızınız var. Torun orada, kız Aha, orada. Anladım. Siz de böyle kuru yemiş falan satıyorsunuz. Tabii, şimdi bu işini buldum. Ne yapayım? Canım sıkıldı evde. boş oturmaya. Evet. Çünkü bu işi buldum. Burada çalışıyorum ben. Sabah geliyorum, akşam gidiyorum ben. İlk haftada bir sonra eve gidiyorum ben. Orada eşim var, çoluğum çocuğum var, komşu var. Taşkent'te mi oturuyorsunuz? Yok, hayır. Kakanta, Fergana tarafta. Sen burada ne iş yapıyorsun? Ben daha dün geldim buraya. Niye geldin? Seyahat Ben geziyorum, seyahatim ben. Ben çok böyle güzel. geziyorum. Sen Bukhara, Harazm, Bukhara, Harazm'a gitsene oralarda. Ben Kazakistan'dan geldim daha yeni. Yani Dün geldim. Buradan Samarkand, Buhara'ya gideceğim. Gideceksin. Orada işte orayı da göreceğim ben. Buhara güzel mi? O çok güzel. Aha. Bana Samarkand insanlar burada. Evet. Ben İzmir'de oldum, Çanakkale'de oldum, Mersin'de. Oo. Deprem oldu ya. Gezdiniz mi yoksa orada Yok, yaşadınız mı? Ben bakan ananın kızı Mersin'de. Deprem oldu. Kızı orada biraz oldu haliyle depremden. Stres girdi, evet. hastalandı yani. Oraya gittim, 3 ay orada kaldım deniz boyunda. Evet. Bunların fiyatı nedir böyle?
Bu Türk lirasıga, şimdi dolar kursu Türk lirası ne kadar? Dolar olarak da söyleyebilirsiniz. Dolar olarak 3 dolar. 3 dolar bunun 3 dolar. kilosu böyle. Bu 4 dolar. Bu 8 dolar. 8 dolar. Bunlar 5 dolar. Bunlar kendi bahçemden. Aha, onlar erik. Erik mi onlar? Kaliteli yani. Onlar kurutulmuş, organik. Kurutulmuş. Şu ağaçlar Kendi böyle bahçenizden. tik olasın, tik Evet. olasın. Fıstık nerenin? Fıstık yani İran'daki bu. İran. Mesnemez. İran. Ne kadar o kilosu? Ne? 6 dolar. 6 Bu dolar. nerenin? Bu da. Aynı değil mi? Aynen. Biraz bu büyük. İran mı? Ha bu tuzlu biraz. İran doğru. Bu Evet, tuzlu. evet. İran Bak. fıstığı böyle arkadaşlar. Aha. Nereden geliyor bunlar? Kaçtan geldi? Vietnam'dan geldi. Vietnam? Vietnam. Bu ne? Badem bu, badem. Ye. Ha, badem. Badem. Şekerli. Şeker badem. Yer fıstığı. Küncütlü. Teşekkür ederim. En çok hangi yemeği seviyorsunuz Türkiye'nin? Özbek, Türk yemeği mi? Evet. Özbek, Türk yemeğinden biliyor musun? Yani sarma. Sarma. Sarma güzeldir ya. Sarma güzel. Çok Sarma yaptım onu. güzel yapıyorlar. Çok yani. yaptım sarmanı. Aynen. Siz yapmak biliyorsunuz Özbek zaten. mentısı yaptım. Türkler çok beğendi onu. Türk yemeklerini yapıyor musunuz Türk evde? hepsini biliyorum ama. Evde yapıyorsun canı sarma, baklava, kızartma. Hepsini yapıyoruz orada. Karnabahar. Karnabahar. Evet. En sevdiğim. Karnabahar. Evet. Şöyle kızartması falan çok güzel oluyor. Evet. Bunların hepsini yaptım. Çok güzel, Ben çok çok güzel. seviyorum Türk yemeklerini. Çok güzel. Çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Hayırlı işleriniz olsun Teşekkürler. inşallah. Geldik arkadaşlar, geldik. En sevdiğim kısma geldik. Burada yemekler var, şeyler var. Oh. Vallahi sokak lezzetlerine geldik arkadaşlar. Buyurun size Özbek mutfağından yemekler. Kazak mutfağından yemekler. Şaşlık, kebap. Oh. Kolay gelsin. Sakatat. Mumbar dolması. Arkadaşlar kebap. Hayırlı tan. Şöyle sakatatlardan var, şeylerden var bu şekilde arkadaşlar. Özbekistan'ın Taşkent şehri burası. Başkentiyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarşı pazarına geldik. Sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Burada yemek yiyeceğiz. Bakın bu şekilde sakatat. Bu mumbar dolması oluyor. Yani bizim mumbar dolması gibi. Şu karşı tarafta da aynı yemekler var. İlk defa neler yiyeceğim? Daha önce yemediğim bir şey görürsem onu tatmak istiyorum, denemek istiyorum. Şöyle Özbek pilavı. Kolay gelsin abla. Şöyle. Bu at eti mi? At eti. Bu at eti arkadaşlar. Bu da eri işte böyle. Hamurla açıyorlar bunu. Bu balık galiba. Sakatat. Şöyle tavuk. Nohut. Oh çok güzel. Sabahları sakatat tüketiyorlar. Ben bunu benim Türkistan'daki videomu izleyenler bilirler, orada sabah sakatat yedim. Mumbar dolması yedim ben sabah. Vallahi yemekler çok güzel görünüyor. Selamun aleyküm. Çok güzel arkadaşlar. Bakın arka tarafta böyle masalar falan kurulmuş. Orada insanlar yemek yiyorlar. Buradan yemeklerinizi alıyorsunuz. Arka tarafta yiyorsunuz. Genellikle hep aynı yemekler var. Özbek pilavı, sakatat, mumbar dolması, böyle tavuk var, balık var, at eti var. At eti yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde çorba var. Çok farklı bir çorba bu. Ben mesela bunu denemedim. Bunu deneyebilirim. Ben geleceğim. Bunun adı ne abi? Surpa. İçinde şey mi var? Patates var. Et var, patates var. Tamam. Haşlama gibi, tamam. Anladım. Havuç falan var. Ben geleceğim şimdi abi. Ben şimdi bunu ben deneyeceğim. Şaşlık var böyle. Kebap, şaşlık arkadaşlar bu. Şöyle sakatatlardan var. Hepsi aynı ya. Genellikle hep tezgahlarda aynı şeyler var. Aynı yemekler var. Bakın bu şekilde Özbek pilavı böyle. Size Özbekistan pazarı, yani Orta Asya'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da
Ben böyle bir şeyden gelmedim. Mükemmel bir şey ya. Bakın insanlar hem yemek yiyor hem de oynuyorlar. Ortam bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu ortalarda da böyle samsaları falan satıyorlar. Samsa var, ekmek var bu şekilde. Şundan ben sabah sabah iyi gider bu. Abi bu kaça sondu? 35. 35. Bir tane bir tane et olsun. Et olsun. Bir tane bu çorbadan şöyle bildiğiniz şu şey yani böyle bildiğiniz haşlama arkadaşlar. Patates, havuç var, et var. Et haşlama. Bu da mantı zaten. Bu mantı. Mantı. Bir tane. Abi bu sarma mı? Sarma dolma. Sarma dolma çok değişik ya. Dolma. Bakın baharatlanmış tavuk arkadaşlar. Bu şekilde. Et haşlama bildiğiniz. Özbek çorbası da. Özbek çorbasıymış bu. Bakın şöyle biber koydu, soğan koydu üstüne. Şöyle bildiğiniz haşlama yani et haşlama ama buna Özbek çorbası diyorlar. Fiyatı da 110 lira arkadaşlar. 110-120 liraya tekabül ediyor. Şöyle etinden alacağım ben önce. Çok güzel görünüyor ya. Haydi bismillah. Haşlama gibi. Haşlama tadı var ama böyle daha böyle biraz daha baharatlı. Havucun, patatesin tadı bayağı karışmış içine. Et zaten başlı başına çok güzel. Orta Asya'daki etler mükemmel. Orta Asya'da yediğim ilk yemek bu. Ben böyle bir yemek yemedim daha önce. Sadece bu Özbek çorbasıyla sınırlı kalmayacağım. Bunun dışında belki samsa yeriz, belki farklı bir şey deneriz. Yemediğim bir şey olursa. Buradaki samsalar çok farklı. Teşekkürler. Rahmet abi. Yani az önce tezgahta gördüm. Değişik görünüyor. Burada bu arada teşekkürler. Su istediğiniz zaman gazlı getiriyorlar normalde. Eğer bunu belirtmeniz gerekiyor. Gazlı istemiyorum, normal su diyeceksiniz ki size normal getirsinler. Kapaktan da anlaşıldığı üzere bunlar normal su. Büyük bir ihtimalle bunların kapağı mavi ise gazlı oluyor. Özbek çorbasının yani haşlamanın içinde patates var. Böyle havuç var. Reyhan koymuşlar içine, yeşillik var. Bu reyhan mı bilmiyorum ama reyhan gibi. Soğan var içinde. Bir de böyle bir acı biber koydular. Bunu ayrı yemem gerekiyordu. Yemeyeceğim. Acıya dayanamam. Yani ben dışarıdayken hiç acı yemem. Dışarıda biraz sıkıntı olur. Buradaki insanların konuşması yani böyle konuşmalarına kulak astım. Biraz böyle Farsça'ya yakın bir dil kullanıyorlar gibi. Böyle Farsça değil tabii ki ama onun gibi böyle konuşuyorlar. Farsça, Azerbaycan Türkçesi gibi birbirine karışmış. Bu arada burada şunu da söyleyeyim sizlere. Ekmeğe nan diyorlar. Bir de ucuzluk erzan diyorlar. Erzan. Şunu belirtmek istiyorum. Kürtçe'de nan ekmek demek. Burada da nan ekmek demek. Burada da erzan ucuz demek. Kürtçe'de de aynı şekilde erzan ucuz demek. Yani diller birbirine karışmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem Türkçe kelimeler var hem Kürtçe var. Bunu İran'da da gördüm. Bunu ben Suriye'de de gördüm. Her yerde gördüm. Hem Arapçada hem Farsçada hem de böyle burada da Orta Asya'da da çok Türkçe ve Kürtçe kelimeler birbirine karışmış. Buradaki tezgahlar normalde insanlar esnaflar olarak buraya sabah saat 7'de 8'de geliyorlar. Genel olarak yani resmi olarak saat 9'da başlıyorlar işe. Daha erken de başlayabiliyorlar. Fakat bu tezgahlar, buradaki yemekler daha erkenden başlıyor ki sabah gelen esnaflar burada yemeklerini yesinler. Burada karınlarını doyursunlar, gitsinler iş yerlerini açsınlar. Burası daha erken açılıyor. Bence çok güzel. Ve insanlar şöyle de burada ödemelerinizi şu gördüğünüz QR kodla yapabiliyorsunuz. Burada QR kodlar var. Mesela bu buraya ait QR kod. Bu da buraya ait bu şekilde. Buradan telefonla okutuyorlar, buradan ödemelerini yapabiliyorlar. Yani cash ödemenize gerek yok. Eğer varsa Kaspi gibi bu Klik arkadaşlar. Bu uygulama varsa sizde para varsa içinde buradan direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Tabii bunu turistler falan hiç uğraşmıyor. Turistler direkt cash veriyorlar. Ben de aynı şekilde hiç uygulamayla uğraşmadım. Buradaki insanlar genel olarak kullanıyor. Burada yaşayan halk kullanıyor. Bakın bunun adı Han mıydı? Hama abla demişti. Bakın Kürtçe konuşmalarına bakar mısınız arkadaşlar? Farsça gibi.
Hanım. 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 He. Han Bu hanım mı? Hanım hanım. Hanımmış bunun adı arkadaşlar. Böyle salçalı malçalı domatesli. Bunu ben yedim, çok güzeldi. Hafif böyle Kayseri yağlaması gibi. Yoğurt olsa aha, çok güzel olur. Varsa sal. Burada 8 ta hanım ekan, mana 65 ming. O yerda тоже. Bunu kafana sizler during. Ana это делает. Как его? Bunu zaten bir önceki videoda denemiştim. Bir tane daha deneyeceğim abladan. vereyim mi? Bir tane yiyeyim abla. Ha böyle. Bir tane. İşte canım. Abla ne güzel konuşuyor ya. Türkiye valla snap geçken. Sabuni, salamat buni. Oh, oh. Selamet Buri, Selamet Buri diyorlar. Bakın Farsça'ya çok yakın ya. Mana. O 5 mi? Bakın. 15 mi? Siz Özbek misiniz abla? Özbeksiniz değil mi? Özbek'ten. Tamam. Bakma, 20 bin 5 bin. Bana. Bu da ne canım? Burada böyle deneyim şurada hemen. Şöyle bir tane hanım diyorlar buna. Neden hanım dediklerini merak ettim. Acaba niye hanım? Neden hanım? Hanım iskartoşka. Anlamadım ama patatesli bir şey arkadaşlar. Ben direkt böyle alacağım ya. Şöyle parçalanıyor hemen. Patatesli, salçalı, domates soslu. Bildiğiniz vallahi Kayseri yağlamasına çok benziyor. Yani böyle yanında yoğurt olsa, yoğurt bandırsam yesem tamamdır. Kayseri yağlaması. Bakın bu şekilde. Yumuşacık. Arkadaşlar hanım da güzeldi. Abla da çok güzel konuşuyor. Siz fark ettiniz mi, yani yorumlara yazın. Farsça'ya çok benzer değil mi ya? Farsça'ya çok yakın bir dil kullanıyorlar sanki. Yani ben çok benzettim konuşmaları. Buranın büyük bir ihtimalle Anadolu şivesi olur ya, böyle insanların İç Anadolu şivesi. Herhalde onun gibi bir şey. Selamun aleyküm. Ye mi bir tane? Kança sança? 20. De vas? 20. 20 son. Bir tane yiyeyim ben abla. Teyzeden bir tane samsa yiyeceğim. Hem destek olalım hem de buradaki samsayı denemiş olurum. Özbek ne? Güzel mi? Yaxşı. Tamam. Teyze de kendine göre bir şeyler yapıyor. Bakın içi dop dolu, etle dolu. İçinde kuyruk yağı da var. Şöyle açayım. Oh, oh. Rahmet. Arkadaşlar bildiğiniz yok böyle bir tane. Ben şiştim. Sokak yok. Teşekkürler Rahmet. Bildiğiniz sokak lezzetleri videosu oldu arkadaşlar bu. Ama yani pazar da pazar, yani sabah pazarına geldim. Bir sürü yemek var, insanlar yemek yiyor. Sabah pazarı, çarşı pazarı. Çarşı pazarı olarak geçiyor. Dediğim gibi. Şöyle yiyelim bakalım. 20 bin son bu. Bu da yaklaşık 55 lira, 60 lira diyebiliriz. 60-65 lira civarı. Orta Asya'da rakamlar aynı arkadaşlar, sayılar. Birden 100'e kadar, 100'den 1000'e kadar aynı. 1000 değil de 1000 diyorlar. Bu arada burada gelen turistler de var. Turistler de burada yemek yiyor, burayı geziyorlar. Yani bilindik bir yer. Hem yerel halk gelip burada yemek yiyor, hem de turistler de, özellikle yerel halk sabahları gelip alışveriş yapıyorlar. Onlar alışverişe başlamadan önce burada yemeklerini yiyorlar. Sonra gidip alışveriş yapıp eve geçiyorlar. Yani bir nevi burada kahvaltılarını hallediyorlar. O kadar şey yedik. Bir de bir şeyler mi içsem ya, ne yapsam? Şurada ben kuşburnu gibi bir şey gördüm. Emin olamadım. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Bundan bir tane içeceğim arkadaşlar. Bu bildiğiniz böyle kuşburnuyla yapılıyor. İçinde gül suyu da var. Tarçın var içinde. Gayet güzel. İçilebilir bir içecek. Bakın şöyle bardaklardan veriyor. Çok büyükmüş. Kocaman bardak ya. Kaç abla? 15 mi? 15 bin. Oh. Güzel. Şurada oturup içeyim bari. Onca yemeğin üstüne güzel gitti bence. Ne yedik ya? Önce Özbek çorbasını yedik. Unuttum ben. Sonra samsa yedik. Samsayı en son yedik. Bir de hanım yedik. 3 farklı yemek yedim burada. Hanımı bir önceki videoda ilk defa denemiştim. Hatta Çimkent'te de denemiştim. Özbek abla gelmişti, orada satıyordu. Burada da denemiş oldum.
Yani bu 2 kere oldu, aynı 2. Pazar yani orta derece. Ne çok temiz ne çok kirli. Gürültü az yani. Belki gürültü biraz daha fazlaydı ben gelmeden önce. Çok gürültülü değil, sadece esnafların sesleri geliyor. Bu da doğal olarak bence pazarlarda olması gereken bir şey. Bildiğiniz bu pazarda ne varsa yedim ben. Yani farklı bir şey kalmadı bence. Bakıyorum gözlerimle, daha böyle bir arıyorum. Farklı bir şey var mı? Daha önce yemediğim bir şey var mı? Deneyeceğim. Yoksa diğer tarafa geçeceğiz. Kubbeli bir çarşı, kapalı çarşıya gideceğiz. Çorsu pazarı orası, asıl orası. O pazarın içinde etler, tavuklar vesaire satıyorlarmış. Orayı bir görelim. Merak ettim orayı. Bir de meyve sebzelere bakalım. Fiyatlara bir bakalım. Genel fiyatlar ne kadar? Ne durumda? Merak ediyorum. Maşallah abla tezgahı yenilemiş arkadaşlar. Yani çok kalabalık oluyor. Bu pazarda sadece abla satıyor, hanımı. Başka tezgahta görmedim. O yüzden herkes gelip yiyor. Sevilen bir yemek ya belli ki. İnsanların tercih ettiği bir yemek ve ben gözlemledim biraz. Orada içeceği falan içerken de gördüm. Bir kalabalık oluyor, bir olmuyor, bir kalabalık oluyor. Gelince de 4-5 kişi birden geliyor oradan, hanım yiyorlar. Bu arada ben içeceği içtim ya, içecek 15.000 somdu. Benden 10.000 aldı. Neden 10.000 aldı da anlamadım. Yani 32 lira aldı. 32 liraya o içeceği içtim. Yemek yerken özellikle kamera kapalıyken gelip konuşanlar oldu. Hani nereden geldiğimi falan. Türkiye'den deyince çok mutlu oluyorlar. Çok seviyorlar. Hemen yüzleri gülüyor. Türkiye'den geldim dedim ya ben içtiğim yere. Türkiye'den geldim dediğim için benden 10 aldı ha. Ondan eminim hani. 15 demişti bana önce, sonra 10.000 aldı. 10 son aldı. Yani 40 yerine 32 aldı. Bakın teyze birkaç tane şey getirmiş, kurutulmuş bir şeyler getirmiş, üzüm getirmiş, satmaya çalışıyor. Ya yaşlıların çalışmasına karşıyım yani. Bir 2-3 kilo belki var ya da yok üzüm. 2-3 kiloyu getirmiş, koymuş oraya. Orada bir kurutulmuş meyve de vardı. Kayısı galiba, o da kayısı olması gerekiyor. Kurutulmuş kayısı satmaya çalışıyor. Meyve bölümüne geldik. Sebze, meyve, incir var, çilek var. Selamünaleyküm. Merhaba. İncirler var böyle bu şekilde paketlenmiş. İncir yeni çıkmış herhalde. Selamünaleyküm. Arkadaşlar etiket yok, yani fiyatlar yazmadığı için de fiyatları şey yapamıyorum. Söyleyemiyorum ama bir fiyatlarını soracağım. Böyle dikkatimi çeken bir şey olursa meyveden olsun, sebzeden olsun fiyatını soralım. Abla dut suyu hazırlıyor böyle bu şekilde. Üzümleri sorayım ya kilosu. Abla kilosu ne kança? 40.000 som. Tamam rahmet. 40.000 som arkadaşlar. Yani bu da yaklaşık 130 lira yapıyor. Üzümün kilosu. 130 Türk lirası. Et bölümüne geldik. Et, tavuk, kasap bölümüne geldik. Böyle dolapta sergileniyor. Etler, tavuklar, kıymalar. Bu şekilde. Kilosu ne kadar kança? Kilosu 75 mi 80 80.000 som. Aha, 80.000 som arkadaşlar. Yani bu da yaklaşık 260 lira, 270 liraya tekabül ediyor. Baharat çeşitliliği çok fazla burada. Bakın domatesler var böyle bu şekilde. Domatesin kilosu ne kadar acaba, yazıyor mu? Domates kança kilo? Kilo 5.000. 5.000. 5.000 arkadaşlar, yani bu da 15 lira falan diyebiliriz. Gayet bence güzel yani, baksanıza. Çok güzel görünmüyor mu ya? Bakın böyle baharat çeşitleri var. Bunlar ne böyle? Bu ne? Adı ne bunun? Atı. Tarçın mı? Tarçın mı bu? Bu? Ha, karabiber. 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 Bakayım böyle. Evet, karabiber. Uy. Burnuma kaçtı. Bu ne? Paprika, bolgarski. Peres. Acı bir şey, pul biber mi böyle? Acılı mı? Yok, şırım. Bu açar. Ne olduğunu anlayamadım. Ha, bu pul biber, bu farklı bir şey. Bunu anlamadım. Kırmızının ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın, ne olduğunu anlayamadım ama sanırsam gıda boyası olacak, böyle
Kırmızı gıda boyası. Burada da pirinçler var böyle. Mercimek var, pirinç var, mısır var. Selamünaleyküm. Abi burada şey yapıyor. Sıra bakma abi. Pirinci ayıklıyor. Tertemiz, güzel. Kilosu kaç abi bunun? Bu Özbek pilavı, Özbek pirinç kaça? 20 bin. Kilosu 20 bin arkadaşlar. Yani bu da yaklaşık 45-50 TL. 45-50 liraya tekabül ediyor pirincin kilosu. Evet, Türkiye'den geldim. Evet. Özbeksin abi. Özbek. Buralısın. Taşkent. At. Karadın. O başka yer o zaman. Ha. Atın kim? Davran. Davran. Devran yani. Davran. Davran. Türkiye'de Devran. Ha. Aha. Benim adım Fuat. Fuat. Bu pazar Taşkent'in en ünlü pazarlarından biri olarak geçiyor. Çorsu pazarı Sovyet döneminden kalma bu büyük kubbeli yapı. Yani bu pazarda diğer pazarlarda olduğu gibi benim Kırgızistan, Kazakistan, yani genel olarak Orta Asya'da gördüğüm pazarlar gibi burada da, bu pazarda da yok aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz bu pazarda. Meyvesinden sebzesine, etine, alet, edevat, her şeyi bulabileceğiniz bir pazar. Yani çok büyük, çok geniş. Bakın böyle küçük arabalarla insanların eşyalarını taşıyorlar. Arabaya kadar taşıyorlar büyük ihtimalle. Arabaya kadar taşıyıp böyle parasını kazanmaya çalışıyorlar. Selamünaleyküm. Baharat çeşitleri çok fazla var. Kurutulmuş meyveler çok fazla. Yani onu ben çok fark ettim. Bakın şu anda baharat bölümündeyim. Baharat çeşitlerinin olduğu yerdeyim. Yani yoğun bir baharat kokusu var. O kadar güzel ki hiç rahatsız etmiyor koku. Bir de rüzgarda esince daha da güzel bir koku oluyor. Bakın bu baharatların rengine baksanıza ya. Şu şekilde. Yani burası dediğim gibi aynı zamanda turistler için de çok güzel bir destinasyon. Çünkü kültürü daha yakından tanımak için sokakları gezmemiz gerekiyor. Yani sokaklara çıkmanız gerekiyor. Pazara gelmeniz gerekiyor. Ancak böyle anlayabiliyorsunuz. Lastikler tek şey gibi ya, kamyon lastiği gibi. Çok büyük. Ama insan bunu süremez ki. Ha, Türkiye'den geldim. Selamünaleyküm. Kelaysınız. Kelaysınız. Siz kalaysınız diyorsunuz, kelaysınız. Ya, sağ olun. Türkçe bildin mi? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ama beni anlıyorsun. Ben Türkçe danışınca. Zani O'zbekchaga ozgincha o'xshaydi, değil mi? Aha. Turkiya ham ozgincha o'xshaydi. Evet. O'zbek, qozoq tili ham ozgincha o'xshaydi. Bir, hepsi bir zaten. Uyg'ur tili ham ozgincha o'xshaydi. Aynı. Zani hammamiz ozgincha ozgincha. Biz musulmonmiz değil. Müslüman, evet aynı. Sadece kelime farklı, konuşma. Kardeş. Kardeş. He. Azerbaycan'da kardeş. Aynı. Kardeş aynı. Eyvallah. Teşekkürler. Türkiye dediğinizde hemen böyle kardeş falan diyorlar. Ben bununla Orta Asya'da, Kazakistan'da da, Kırgızistan'da çok karşılaştım. Böyle Türkiye'den geldim dediğinizde hemen sıcak karşılıyorlar, gülüyorlar. Ya buradaki fiyatlar genel olarak uygun. Yani Türkiye ile kıyasladığımız zaman bayağı uygun. Hani buradaki insanlar selamünaleyküm. Nasılsın? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın? Türkiye. Ha, Türkiye'den geldim. Oh, yeah. Türkçe biliyor musun? Türkçe bilmiyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Aha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'den geldiğimi söyleyince hemen mutlu oluyorlar. Kardeş. 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 Fuat. Senin adın ne? Uğurbek. Uğurbek. Memnun oldum. Bunlar kaça kilosu domates? 5.000 arkadaşlar, çok ucuz ya. 5.000. Türkiye'de 50.000 falan ya. Belki daha fazla, bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de domatesin kilosu ne kadar bilmiyorum. Burada 5.000 som, yani bu da 16 liraya. Dediğim gibi 15 lira kilosu. Domatesin kilosu Türkiye'de ne kadar? Yani ben tahminimce 30-40 lira falandır, 50 lira falandır kilosu domatesin. Belki daha fazla. Kardeş, yaklaşıyoruz. Kardeş, eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Bu kaç litre? 5 litre. 5 litre. Kaç som? 130 som. 130 som arkadaşlar. Bunun 5 litrelik yağın kilosu 130 som. 130 bini bir bakalım ne kadar tekabül. Türkiye. Türkiye bildin Türkiye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. 430 lira arkadaşlar, bunun 5 litresi 430 lira. Ucuz mu, pahalı mı?
Ona siz yorumlarda yazarsanız, ben bilmiyorum, hani bizim evdeki annelerimiz, babalarımız bunların fiyatını biliyor. Ben pek böyle yağın falan kilosuna bakmadığım için, fiyatına bakmadığım için, yumurtanın vesaire. Hep gezdiğim için de çok bilmiyorum. Hani en son benim bildiğim 200 lira falandı yani. Şu an ne kadar bilmiyorum. Bu kança, bu 1 litre mi? 20 bin som. 20 bin som arkadaşlar bu da. 60 lira yani 1 litresi. Gördüğünüz gibi Çorsu Pazarı kubbeli, yani bu Taşkent'in en ikonik yapılarından biri arkadaşlar. Sovyet döneminden kalan bir yapı bu. Böyle yurta benzer çadır şeklinde yapmışlar, kubbe şeklinde. Bildiğiniz kubbe çarşı bu ya. İçinde etler, tavuklar vesaire var, kasap yerleri. Yani çok bilmiyorum ama öyle söylediler bana. Bu arada Çorsu kelimesi aslında Farsça kökenli bir kelimeymiş. 4 yolun kesiştiği yer anlamına geliyormuş. Bu da buranın geçmişinde önemli bir ticaret noktası olduğunu gösteriyor. Mavi kubbeli yapı arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sovyet döneminden yapılmış bu. Şöyle kubbe şeklinde kocaman bir bölme. Yukarıda şöyle şeyler var. Yukarıda baharat, kuru yemişçiler var. Orayı göstereceğim. Buradan gördüğüm kadarıyla kuru yemişçiler var yukarıda. Oraya çıkacağız, orayı göstereceğim sizlere. Bu şekilde at eti var, domuz eti var, koyun var, sığır var, inek. Yani her şey var burada arkadaşlar. Abi bu at eti mi? At eti mi? Mal. Ha anladım. İnek. Sığır değil mi? Sığır diyorsunuz siz ona. Mal yani tamam, inek. İnek diyoruz biz ona. Türkiye'den geldim. Selamünaleyküm. İstanbul bildin? Aha, İstanbul. Polat Alemdar. İzledin mi Kurtlar Vadisi'ni? Aha, çok eski. 2005, 2007, 2008 Kurtlar Vadisi. Ha, aynen. Memati. Abdullah. Çakır ya. Çakır öldü. Elif, dayı. Goşt. Goşt mu? Türkiye'de mi? Türkiye'de yani 25-30 bin, 30 dolar, 35 dolar falan herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. Etin kilosu ne kadar Türkiye'de? Burada kaç bin son? 45-44 bin. Dolarda mı? Dolarda. 10 dolar. 10 dolar. Bu pazara saat 8.30-9 gibi gelmeniz gerekiyor. Daha kalabalık, yoğun saatler oluyor. Yani saat tam 9'da burada olsanız keyifle gezersiniz, kalabalığı görürsünüz. Hem insanların arasına karışmış olursunuz. İnsanlar da zaten yavaş yavaş işe başlıyorlar. Bu pazarın açılış saati sabah saat 5'te açıyorlarmış. Sabahın şafak vaktinde burası açılıyor. Akşam saat 8'e kadar pazar aktif oluyor, yani çalışıyor. Burası haftanın her günü açık. Yani diğer pazarlar gibi, diğer pazarlar gibi pazartesi günü falan kapalı olmuyor. Ben Kazakistan'da pazara gittiğimde pazartesi günleri kapalı oluyordu. Kubbenin içi bu şekilde arkadaşlar. Üste geldim, üstten göstereyim dedim. Dediğim gibi bu üst kısımda böyle kuru yemişçiler. Kuru yemiş satıyorlar. Çember halinde dizayn edilmiş dolaplar. Çok böyle açıkta etler satılmıyor burada. Gördüğünüz gibi dolabın üstünde et var, dolabın içinde etler var. Hani çok temiz diyemiyorum, hijyenik değil de diyemiyorum. Orta derece. Daha kötüsünü gördüm ben pazarlarda. Etlerin nasıl sergilendiğini hep beraber gördük. Bu videoya kadar izleyenler varsa daha kötüsünü gördük. O yüzden buraya ben temizlemek istiyorum. Selamünaleyküm. Eyvallah. Kalaysın. Kurutulmuş meyveler var bu şekilde. Portakal, mandalina, portakal. Başka ne var? Muz var. Bu muz. Selamünaleyküm. Oo, çok güzel kokuyor. Bu çay da? Çay güzel. Çok güzel. Bu ne çay? Hangi çayı? Özbek? Özbek kulübnika çay, bu yeşil çay. Bu yeşil çay, bu Özbek çayı. Yok, bu karang. Bu yeşil çay bizlerden çıkadı. Bana bu kara çay bizlerden çıkmıyor. Kara çayda meyveler kurusu var. Kurutulmuş meyveler var. Bizlerden. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel kokuyor, böyle bildiğiniz kurutulmuş meyveler kokuyor, yoğun bir koku var. Ama yani çay olarak içinde apelsin, limon. Oo, içtiğimi düşünüyorum, hayal ediyorum. Yani gerçekten güzel kokuyor. Güzel bir çay olması gerekiyor. Rahmet. Adın ne? Murat. Ben de Fuat. Eyvallah. Eyvallah. Tezgahlar çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bakıyorum vallahi ya. Teşekkür ederim. Kurutulmuş çilek mi bu? Kaça bu? 100 gramı 30 bin. 100 gramı 30 bin. Yani 90 lira falan arkadaşlar bunu. Kurutulmuş. Bu ne?
Bakabilir miyim? Bir bakayım bunun ne olduğunu merak ettim vallahi ya. Güzel badem. Abla diyor dene diyor ye diyor. Bundan böyle 30.000 somluk alacağım arkadaşlar. Şey gibi badem gibi ama badem değil dedi bana. Irik diyorlarmış. Kurutulmuş çilek. Badam. Bu tatlı badem. Ha. Tatlı badam. Özbek bademi. Rahmet abla. Bildiğiniz tatlı badem bu. Çilek güzel ya. Gayet güzel bence. 30.000 somluk aldım. Arkadaşlar hazır parayı çıkartmışken sizlere somu göstermek istiyorum. Özbek somunu. Şu gördüğünüz 50.000 som. Bu şekilde. 50.000 som. Bu 20.000 som. Şu anda kur 1 dolar 12.400, 12.500, 12.200 olarak değişiyor. En büyük parası 100 olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda elimde gördüğünüz 100.000 Özbek somu. Bu en büyük para mı? En büyük. En büyük parasıymış bu. En büyük bu. Arkadaşlar böyle Özbek somu binlik var bu şekilde. Tenge diyorlar buna. Siz tenge diyorsunuz buna. Tinga demeyiz biz de. Ha tenge. Tenge diyorlarmış demir paraya. Bu paranın 100.000'den daha büyüğü de 200.000 arkadaşlar. 200.000 Özbek somu en büyük parasıymış. Bilginiz olsun. Bende yok ama 100.000 var bende. Özbekistan, Türkiye karındaş. Türkiye kardeş diyor Özbekistan, Türkiye kardeş. Özbek badam. Özbek bademiymiş bu. Tatını görün abi. Pazarları bu yüzden seviyorum. Ya, Gitay'dan bunu açma. O yakşı değil. Fistik. Bu nerenin fıstığı? Bu fistik, İran fistik. İran fıstık. İran'dan gelmiş bu. İran'dan gelmiş. Bu üzüm. Kurutulmuş üzüm. Bu ceviz. Bu kurutulmuş üzüm serik. Kurutulmuş üzüm, evet. Genel olarak fiyatlar çok uygun. Hani fiyatını artık sormaya gerek yok. Fiyatının ucuz. Yani fıstığın kilosu 400 lira, 350 lira. Ne bileyim diğerlerin fiyatı böyle 200 lira, 150 lira, 100 lira. Şöyle. Kurtlar Vadisi'ni izlemişler. Hani kime sorsam Kurtlar Vadisi'ni izlemişler ve Kurtlar Vadisi'ni çok seviyorlarmış. Polat Alemdar var Türkiye'de. Abdulley, Memati, Polat Alemdar. Selamun Aleyküm. Kalaysın. Bu ne? Bu kıbaç. Kıbaç. Arpa suyudan. Tamam. Bunun tadı arkadaşlar şey gibi bira gibi bir tadı var. Arpa suyu bu. Kança? 4.000 son. Tamam. Rahmet abi. Atın kim? Atınız kim? Kuşaneke. Okşarneke. Kuşaneke. Benim adım Fuat. Türkiye'den geldim. Türkiye'den geldim. Arkadaşlar şu şekilde bakın. Böyle. Köpüklü tadı biraya benziyor. Bunu Kırgızistan'da içmiştim. Kazakistan'da bu yoktu. Görmedim Kazakistan'da. Görseydim içerdim. Çok güzel arkadaşlar. Yani halal. Bu kışın da gider, yazın da gider ama özellikle böyle yaz sıcağında bunu içmek vardı. Nasılsın? İyiyiz Allah'a İyi misin? Nasıl? Türkçe iyi konuşuyorsun. Ben fark etmedim önce. He olsunuz. Nerede okudun? Bandırma'da okudum. Bandırma'da. Evet. Kaç yıl? 5 sene okudum. 5 sene. Hangi bölüm? Lojistik. Lojistik. Ne zaman bitti okul? 1 sene oldu. 1 sene. Ha, daha yeni. Yeni. 5 sene boyunca Türkiye'deydin. Evet. Nasıl geçti Türkiye hayatın? Güzel oldu ama 2019'da geldim çok güzeldi. Kalmayı düşündüm. Ama 2022-2023'e geldiğimizde artık gitti yani. Kötüleşti mi? Kötüleşti. Ne konuda kötüleşti? Kiralar uçtu, fiyatlar uçtu yani pahalı oldu her şey. Ya Türkiye'de pahalı Aynen, olduğu için sen de kalamadın. Şimdi Tabii. burası nasıl senin için? Özbekistan yani Cennet gibi abi. cennet mi? Yani oradaki fiyata göre burası cennet yani. Dolar kaç oldu şimdi? Vallahi 40'ı falan geçti. 40'ı 42 geçti, olacak değil mi? herhalde. 43 falan. Burada 1200 daha. 1200 daha. 12.200 12.000 yani. yani. 12.000 yani. Aynen. Yani buradaki fiyatlar Türkiye'ye göre daha uygun. Aynen. Ama Türkiye'de gerçekten hayat pahalılaştı. Aynen. Bir de çok yabancı geldi. Yani Suriyelileri geldi, Afrikanlı geldi. Yani bir İstanbul'a gittik. Türk arıyorum, Türk bulamıyorum. Çay içecek, bahçe bakıyorum yok. Hepsi Suriyeli, hepsi İngilizce konuşuyor. Türkçe bilen insan görmedik. Bu orada gerçekten kiralar çok pahalılaştı arkadaşlar. Evet. Oraya çalışmaya iyi. Çalışmak için iyi. Yok. Çalışmaya da artık. Çalışmaya da çalışmıyor. artık olmuyor. Çünkü orada çalışmak isteyen gidiyor 30.000 maaş alacak ama onu dolar olarak bozdurursa $1000 bile yapmıyor. Kiralar var, Yani yeme dolar içme var. He, yemesi var, kirası var. Zaten 20.000 25.000 kira oluyor değil mi? Evet. Yemesi var. Bir de eve ailesine para mı gönderecek? Gönderemez. Nasıl? Gönderemez tabii.
Evet. Sen mesela orada çalışsan para gönderemezsin ki. Aynen. Kendime zor yetindim ama canımız var. Bu senin mi burası? He, benim. Ne satıyorsun böyle? Peraşka satıyorum, samsa Aha, satıyorum. samsa var, böyle börek var. He, onun Bu gibi çiğ börek, bunun adı neydi? Peraşka. Püreşke değil mi? Püreşke içi patatesli. Etli. Patatesli de var ama. Patatesli de var, sosisli var. Sosisli samsa var. burada. Samsa var böyle. Kurunduğu var burada yeni bir Sandviç falan yapıyorsun. şey. Sandviç de yapıyoruz. Aha. Akşam yapıyoruz. Nasıl gidiyor işler? Allah'a şükür Türkiye'ye göre yani ayda orada çalıştıktan 10.000 kat burada iyi. Evet, insanlar burada, turistler geliyor mu yemeğe? Tabii. Buradaki halk da geliyor. Aynen, geliyor. Buradaki pazar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Nasıl bir pazar burası tam olarak? Abi burası da gece 3'te açılıyor. Toptancılar zaten saat 3'te geliyor. Gece 8-9'a kadar çalışıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar, toptan almaya gidiyorlar, yine geliyorlar. Sen 8'e kadar burada mısın? Evet, 8'e kadar buradayız. Onun dışında bir iş yapıyor musun? Onun dışında yok. Sadece bu mu? Evet, dışarıda taksicilik falan, korsan taksicilik falan yaparım. O da korsan değil ki, uygulamaya giriyorsun. Ama burada bak çok güzel şey var. İstediğin kadar taksicilik yap, hiçbir şey yok. Evet Türkiye'de arkadaşlar, ben bunu dile getirmiştim. He. Uygulamaya bir tıkla giriyorsun, 5 dakika sonra para kazanmaya Aynen, başlıyorsun. aynen. Senin bisikletin varsa kuryelik yapıyorsun, araban varsa Aynen. taksicilik yapıyorsun. Evli, bekar mısın? Bekarım. Bekarsın. İnşallah Daha yaş kaç? evlenme 25. 25, daha erken mi? Daha gençsin. Yok artık. Çalış. Yok artık. İstiyor musun? Tabii. Zaten istemeye gideceğiz ya. İnşallah. He. İnşallah var o zaman biri. Var. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah, Ne zaman inşallah. istemeye gidiyorsunuz? Hafta sonu. Bu hafta sonu. He inşallah. İnşallah çok güzel geçer. Evet. Düğün ne zaman olur? Dön 2-3 ay inşallah 2-3 nasip ay olursa. sonra. Buradaki düğünler nasıl? Yani burada siz gidiyorsunuz, istiyorsunuz ya. Aile ne istiyor? Aile bir şey istemiyor yani. Türkiye'deki gibi değil. Sizdeki Altın aynen. mı altın? Yok para. o kadar değil de şimdi kız parası var yani sizin dilde anlatacağın kız parası var. Kızı veriyoruz. Yani Başlık parası. Başlık parası. Kız ne kadar isterse ya da başka bir şey ister. Araba ister, ev ister, bir şey Evet. ister. Ama genellikle para. Ne istiyor bu şimdi? Para. Para ne kadar? Kaç dolar? 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar öyle. öyle. Öyle şey hediye. Yani hediye maçak hediye gibi bir şey. Yani Anladım. masraflarına bir şeyler de lazım olursa. Bunun tane kança abla? 1500 tane, 1200, 1500, Büyüğe 1800. 1800. Yumurtaların tanesi en az, yani en ucuzu 5 liradan başlıyor. En pahalısı da 6 lira, 7 lira arkadaşlar tanesi. En büyükleri 6 lira sanırsam. Abi kolay gelsin. Kalaysınız abi. Oo, burası böyle fırınmış. Aha, fırın. Bunlar Özbek ekmekleri, nan. Ekmeğe nan diyorlar arkadaşlar, dediğim gibi. Bu şekilde yapıyorlar, böyle susamlı, şekilli. Gerçekten o kadar güzel şekilli yapıyorlar ki baktığınızda sanki böyle hani duvara kabartmalar yapılır ya, süslemeler. Onun gibi yapıyorlar. Çok uğraşıyorlar süslemeyle. Abi yapıyor. Abi böyle süsleme falan yapıyor musunuz? Böyle yapıyor musunuz ekmekleri? Bunlar hep böyle mi? Bu şekilde. Kança bir tane? Kaç som? 5.000 som. 5.000 Evet. 5.000 som. 15 lira arkadaşlar bir tanesi böyle. Orkaları kızım. Aha. Güzel, taze, çıtır. Yaşı güzel. Güzel abi. Ustamız da oradan ekmekleri atıyor. Abi nereye atıyor? Geleyim mi oraya? Selamun aleyküm. Usta. Arkadaşlar bakın. Şöyle yukarıya yapıştırmış. Oo, çok sıcakmış. Doğal gaz bu da. Gazdan geliyor böyle. Yukarıda pişiyorlar ekmekler. Vallahi. Bakın böyle susam var. Bu ne? Yağ mı bu? Yağ mı? Aha. Bak abi. Ekmekleri böyle hazırlıyor. Adın kim abi? Otom Farhod. Farhat. Benim adım Fuat. O'zingiz qo'llaringiz bilan. Ben. Ha, qo'llar bilan. Çok güzel. Çok güzel abi. Malasi. Biraz bol atayım da insanlar faydalansın. Oo, yaşlı. Mister. Aynen. Buni ham bitta ko'ra. Bu ne? Ha, ortasına mı vuruyorsun? O'rtasiga uring. Katta. Ha. Ha, kat. Bo'ldi. Ha. Ha, o kadar. Tamam. Manası. İşaret. Ha, böyle oluyor bak. Böyle işaretliyorlar. Yaş abi. Eyvallah. Rahmet abi. Kolay gelsin. Rahmet. Ekmek bölümüne geldik. Bu şekilde. Sizlere bahsettiğim ekmekler bu şekilde. Selamun aleyküm. Oo, ne güzel ekmekler varmış. Bakın bu şekilde yapıyorlar. Ha, hemen ikram geldi. Rahmet. Şöyle. Nan. Cevizli ekmek bu arkadaşlar, böyle bu şekilde. Şu şekilde cevizli. Böyle
Dediğim gibi böyle şey güzel yapıyorlar ya, kabartmaları, şekli. Yani uğraşıyorlar ekmekle. Tepsi şeklinde yapılıyor. Şöyle şekil veriyorlar. Baya güzel. Tam hani böyle tandır ekmeğini yiyenler vardır aranızda. Tandır ekmeği bildiğiniz. Bu ne? Bu nan mı? Ekmek mi? Tabak gibiyim. Siz mi yapıyorsunuz böyle? Sizler mi yaptınız? Arkadaşlar bakın. Bildiğiniz tabak gibi ekmekler. Çok enteresan ya. Abla teyze yorulmuş orada ya. İnsanlar yorgun sabah saat 5'te başlıyorlar işe. Şu anda saat 2 sanırım. 2'ye mi geldi? Ben 3-4 saattir buranın içindeyim. Bu şekilde arkadaşlar sizlere pazarı ve yaşamı göstermek istedim. Buradaki yaşamı, yerel halkı, kültürü daha yakından görmek istedim. Hem ben de görmek istedim hem de ben de sizlere buradaki kültürü ve yaşamı göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu serileri seviyorsanız yorumlarda yazın. Sabah pazarına geldik, yemek yedik, insanlarla kaynaştık, insanlarla sohbet ettik. Bu video bu kadar olsun. Eğer buraya gelirseniz Taşkent'e mutlaka bu pazara uğramadan geçmeyin. Yani burayı görmeniz gerekiyor. Kültürünü, insanlarını daha yakından tanırsınız. Bir sonraki seride, bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özbekistan'da neler görmek istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki ülkeyi de belirtebilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi, hype puanı vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.